Merhaba değerli arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Dünya piyasalarının genel değerlendirmesini yapmaya çalışalım. Dow Jones yükselen trendi içerisinde hareketine devam ediyor ve şuradaki kama yapısı dikkat ettiyseniz bir satış sinyali olarak değerlendirilebilir. Çünkü yapısal analiz modeline göre kamalar teknik analize terse kırılır. Bakın şurada trend oluşturacak şekilde destek bölgesi 28.000 olacak şekilde bir düzeltme yapması olası. Bunu tabi bir süre devam ettirebilirler. Ancak bunu sonuçta bu değişmeyecektir. Yapı genelde terse kırılır. Bakın şu kısımda devam ettirdiler ve aşağı doğru yöneldi. Burada da yine benzer bir yapı ve hatta biraz daha güçsüz bir yapı. Neticede benzer bir şekilde kırılması söz konusu olacaktır. Şu anda daha yakın bakacak olursak Dow Jones'a dikkat etseniz kamayı yukarıya doğru kırmış gibi görünse de bu hareketin fake olma olasılığı var. Yüksek ihtimalle de fake ve ondan sonraki süreçte hareketin aşağı doğru yönelmesi beklenebilir. Sadece bu kırılım için zaman gerekli. Kırılım bugün yarın diyelim artık. Hatta ben geri sayım bile yapabilirim. Yani bir 10 günlük her zaman yaptığım geri sayımı 10 günlük geri sayımı yapmam söz konusu. 10 gün içerisinde normal koşullarda tekrar kamanın içerisine atacağı ve burada tutunamazsa tekrar aşağı doğru yöneleceği yorumu yapılabilir. Yani bu anlamda Dow Jones'un düzeltmesi için çok fazla zaman kaldığını düşünmüyorum. Geçen haftayı güçlü kapatmış olsa da bu hafta yeni zirve görmesi çok zor. Burada eğer tutunacak olsaydı zaten trend daha yukarılarıydı. Ancak bu hareket çok nadir olan bir harekettir. Yani bu kısma gitmesi, tekrar yukarıya doğru yönelmesi beklediğimiz bir şey değil. Daha çok hareketin aşağı doğru yönelmesi şeklinde olacaktır. Çünkü kamalar %90 terse kırılır ve terse kırılan kamada ciddi bir düzeltme sinyalidir. Genel hedef de bakın şuradaki çanakların olduğu bölüm kadar hedef olması söz konusu olabilir diyelim. Tabi hangi beklentiyle, hangi durumla terse kırılacağını bilmiyoruz. Ancak teknik anlamda yapısı olarak kamanın bir düzeltme yapısı olduğunu belirtmemizde fayda var. Burada S&P'ye de baksak aynı görüntüyü S&P üzerinde de görüyoruz. Bakın S&P'de de benzer bir yapı var. Bunda da yine aşağı doğru yönelmesi söz konusu. S&P Dow Jones'a göre biraz daha zayıf dikkat ettiyseniz. Ve süper trendin olduğu bölgeyi de geçemedi. Yüksek ihtimalle bu da aşağı doğru yönelecektir. Nasdaq'a bakıldığında Nasdaq bakın görüntü itibariyle Nasdaq bakın yapısını, şuna benzer yapısını zaten benzer şekilde dikkat ettiyseniz yükselen üçgendi ve aşağı doğru kırdı ve destek bölgesinde şu an için tutundu. Bundan sonraki süreçte Nasdaq'ta da ikinci bir dalga satışının geleceği tahmin edilebilir, söylenebilir. Nasdaq şu kısımdan onay aldı aslında. Ancak Dow Jones ve S&P henüz onay almadı. Nasdaq'ın da bu bölgeye kadar yani şuradaki onay bölgesine kadar çekilmesi muhtemel. Onu da yine belirtmekte fayda var. Onu da yine aktaralım. Peki Ons'a baksak ne görürüz? Ons'ta da şu an için destek bölgelerine doğru bir çekilme hareketi söz konusu. Ancak yapının çok olumsuz olduğunu düşünmüyorum. Bu miktar tutulduktan sonra tekrar 1800'lere doğru yönelmesi söz konusu olabilir. Şu anlık günlük hareketlerde bir baskı söz konusu. Bir V hareketi yaptıktan sonra tekrar yükselen hatta doğru yani trendinin daha doğrusu şu düşen hattın direnç bölgelerine doğru yönelmesi beklenebilir. Çünkü harekete dikkat edelim şöyle. Bakın. Bu şekilde bir yapı söz konusu olabilir ve tekrar direnç bölgesine kadar bir tepki gelebilir. 1800-1900 hattı söz konusu olabilir. Gümüşe baksak gümüş nispeten zayıf destek bölgesinde tutundu. Burada tutunacağını ve tekrar tepki vereceğini tahmin ediyorum. Buranın kırılması halinde aşağı doğru yönelecektir. Evet, genel durum şimdilik bu arkadaşlar. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değil, genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.